Arkadaşlar selam. Şimdi bugün çok değişik bir video çekeceğiz. Hatta eğlenceli olması için elimizden geleni de yaptık. Hatta yanımızda bazı insanlar var. Arkadaşlarımız Mustafa, İrem. İrem, Kübra. gel Kübra. 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 Tamam. Neyse sıkıntı şu. Şimdi Django'da bir sürü hata yapılıyor. Bu yapılan hataları acaba nasıl olur da yapmamaya çalışırız veyahut da bunlardan nasıl olur da ders alırız veyahut da deneyim kazanırız diye bir video çekelim istedik. Hadi bunu da hep beraber çekelim dediler. Israr ettiler maalesef. Ben de onları yanlarıma almak zorunda kaldım. Çok üzücü bir şey. Ama olsun. En azından birlikte bir şeyler yapıyoruz. Peki ne yapacağız? Şimdi şuradan bir listemize bakalım. Proje oluştururken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Ondan sonra app oluştururken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Sunucu oluştururken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Templates'ler, ondan sonra Waves''da, URL'de ve Django Templates Language'de bir sürü dikkat etmemiz gereken şey var. Şimdi bunlardan ufak ufak bahsedeceğiz. Belki bu video 10 dakikalık olacak. Belki biraz daha fazla olacak. Belki 2'ye böleceğiz, 3'e böleceğiz. Ama hep birlikte ilerleyeceğiz. Değil mi Kübra? Evet hocam. Peki. Ondan sonra, değil mi Mehmet? Mehmet mi? Mustafa. Özür dilerim. Değil mi İrem? Evet. Evet öyleymiş. Ben bu Neyse. şartlar altında devam edemeyeceğim. Üzgünüm ama yapılacak bir şey yok. İsim konusunda gerçekten büyük sorunlarım var. Neyse. İlk önce şunu unutmamamız gerekiyor. Pip install, ondan sonra Django diyerek Django'yu kurduk mu? Ondan sonra bunu Django admin diyerek bakabiliyoruz. Bu Django admin dediğimiz zaman da burada bir sürü zaten yapabileceğimiz işlem çıkıyor ama Django admin'i en çok Start Project için kullanıyoruz. Yani ilk defa projeyi açmak için kullanıyoruz. Ve biz burada bir tane proje ismi açalım. Ne olsun? Django admin start project. Urfa project olsun. İsmini böyle diyelim. Bunu dedikten sonra dır dediğimizde normalde Linux'te veyahut da Mac'te dır çalışmadığı halde Windows'ta dır demeniz için dır'ı ben maalesef kullanmak zorunda kaldım. Burada Urfa Project diye bir tane klasörümüz oluştu. Şimdi Urfa Project klasörüne CD ile birlikte girdim. Ve buradan dır dediğim zaman içerisini görebiliyorum. Bu içerisini gördüğüm zaman manage.py'yi gördüğüme dikkat etmem gerekiyor. Birincisi buydu. Ama bundan daha önemli şeyler var. Şimdi bir tane daha farklı bir proje oluşturmaya çalışalım. Burada yapılan bir tane hata vardı. O da doğru isim verilmemesi. Mesela Urfa alt çizgi project yerine tire kullandığını düşünelim. O zaman diyor ki bunu yapamıyoruz diyor. Tamam, böyle bir isim veremiyoruz diyor. Çünkü alt çizgiyle birlikte isimlerin verilmesi gerekiyor. Genel olarak Python'da da zaten bu şekilde kullanılıyordu. O yüzden baktığınız zaman da Django'da buna özen göstermemizi söylüyor. O yüzden ilk dikkat etmeniz gereken şey tire veyahut da 2 tire kullanmamak. Okey, bunu da kullanamıyoruz aynı şekilde. Burada kısacası şey diyebilir miyiz? Değişken tanımlama kuralları birebir geçerli. Evet, değişken tanımlama kuralları birebir geçerli. Bir de Türkçe isim kullanmamaya çalışın. Mesela baktığınız zaman burada isim, evet, yani Şanlıurfa diye bir klasör oluşturabilirsiniz. Gerçekten böyle bir application'ınız da olabilir. Hatta yapalım. Ve baktığımız zaman böyle bir tabii ki. Ondan sonra klasörümüz de var. Ama bu çok yanlış bir isim. Çünkü bazen Linux'te bu isim çalışmayabiliyor. Ondan sonra Türkçe karakter sıkıntısı yaşayabiliyoruz. O yüzden de Türkçe karakter kullanmıyoruz. Zaten değişken isimlerinde de Türkçe karakter kullanmıyoruz genellikle, değil mi? Evet. Evet, peki. Neyse, ben bunu sileyim. Peki, Şanlıurfa'yı silecektim değil mi? Bunu sildim. Şimdi Urfa klasörüne girdiğim zaman da buradan tree yapısına bir bakalım. Yani ağaç yapısına bir bakalım. Bu komut Windows'ta olmayabilir. Manage.py var ve Urfa Project diye bir tane daha aynı isimden açıyor. Yani siz bir proje açtığınız zaman bu projenin içerisinde aynı isimde başka bir dosya daha açıyor. Klasör daha açıyor ve bu klasörün içerisinde genel olarak settings.py, urls.py ve wsj oluyor. Settings bizim bütün ayarlarımızı yaptığımız yer. Ondan sonra urls ise bizim bütün yönlendirmelerimizi, pet yönlendirmelerimizi yaptığımız yer. WSJ ise bizim sunucu tarafında kullandığımız bir yöntem diyebiliriz kısaca. Peki, şimdi ilk yapmamız gereken şeylerden birisi de neydi? Bunu yaptıktan sonra aynı proje ismini 2 kez oluşturma diye bir şey demişiz. Peki bunu deneyelim bir de. Ve burada neydi? Tekrar oluşturmaya çalışıyorum. Bu sefer diyor ki zaten diyor bu proje ismini biraz önce kullanmışsın diyor. Pardon, bu değil. Zaten bunu yazım yanlış olandı. Ondan sonra bunu zaten yapmışsın. Zaten var diyor. O yüzden de aynı isimle ikinci kez oluşturmuyor. Zaten Start Project'i ayda yılda bir kere kullanıyoruz. Niye? Çünkü bir proje oluşturmak için kullanıyoruz. Yani yeni bir proje oluşturmak için. Yani yeni bir iş aldığınızda, yeni bir işe başladığınızda ancak bunu kullanıyorsunuz zaten. Neyse, bunu geçtik. Ondan sonra ismi doğru vermekle ilgili bayağı bir konuştuk zaten.
ismini doğru bir şekilde verdiğimizi düşünüyorum. Sonra application oluşturma kısmına gelelim. Application oluşturmak için birincisi projemizin içine gelmemiz gerekiyor. CD, ondan sonra hangi projeydi bizimkisi? Urfa Project. Peki içerisine baktığımız zaman da manage.py'yi görüyor olmam gerekiyordu. Manage.py'ye bir Python dosyası Python dosyası olduğu için Python'la birlikte çalışmamız lazım. Yani Python manage.py diyorum. Burada karşıma liste çıkıyor. Burada karşıma çıkan listeden de ben yeni bir application oluşturmak için start app diyorum. Ve start app dedikten sonra da projemin ismini veriyorum. Genellikle ilk projemizin ismini de biz pages veriyoruz. Çünkü her web sitesinde bir page'e ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden pages dedim. Ve tekrardır dediğimde artık pages diye bir klasör görüyorum. Peki buradaki sıkıntı neydi? Yine aynı şekilde burada tre gibi şeyler kullanmaya çalıştığımız zaman yine doğru olmadığını, yine aynı kuralların burada da geçerli olduğunu hatırlamaya çalışalım. Birden fazla page'imiz olacağından dolayı da pages dedik. Yani birden fazla olacağını belirtmek için düzgün bir şekilde application'ımızın ismini verdik. Tree yapısına bakacak olursak da bu sefer page'in içerisinde admin.py var, application var, migration'lar için bir klasörümüz var. Ondan sonra models.py, test.py ve views.py'miz var. Burada başka anlatmak istediğimiz bir şey var mı? Türkçe karakter isminin olması. Bir de Django admin'le birlikte aslında start app diyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Burada Django admin. En sık yapılan hatalardan biri. Evet, aynen öyle. Start app deyip ondan sonra buradan bir tane app oluşturabilirim ve burada baktığım zaman burada app'im oluştu ve gördüğünüz gibi projektin içerisinde değil. Projektin içerisinde olmadığı için de ben bununla ilgili işlem yapmak istediğim zaman manage.py'si bilmem nesi yok. Run server da yapamayacağım. Yanlış yere de açtım. O yüzden burada büyük sıkıntı yaşayacağım. O yüzden şunu unutmayın. Bir application açarken büyük ihtimalle siz projenizin içinde yapmak istiyorsunuzdur. Buna da dikkat etmeye çalışın. Ben şimdi bu klasörü de siliyorum. Tamam. Şimdi Urfa Project'in içerisine girdim. Çünkü biz Urfa'dayız. Merhaba. Peki başka neyimiz vardı? Development sunucusunun çalışılması. İlk defa biz bir projeye başlarken bir hoş geldin ekranı görmek isteriz. O yüzden run server'ı çalıştırmaya çalışırız. Ama run server'ı yazmaya çalışırken de run server diye yazılıyor genellikle. Ama böyle bir komut yok diyor. Şimdi ne olacak sevgili öğrencilerim? Hocam run server'da Python'ın bir komutu olduğu için Python'la birlikte çalıştırmalıyız. Python'la birlikte aslında manage.py'nin içerisinde Aynen. bir komut. Burada liste var. Buradaki listeden bakıp ancak zaten run server'ı görebiliyorum. O yüzden de baktığınız zaman buradaki listenin içerisine isterseniz kopyalayın, sonra yapıştırın ve manage.py ile birlikte ancak çalışabildiğinizi unutmayın. Python manage.py yazmamızın sebebi Python manage.py'yi çalıştır diyoruz. Ama bir tane dipnot, manage.py'yi ondan sonra ben bu şekilde de çalıştırabiliyorum. Bunu Windows'ta yapamıyorsunuz ama Linux ve Mac'lerde yapabiliyorsunuz. Bu sayede bu çalıştırılabilir anlamına geliyor. Kim çalıştırabilir? Bunu sistem biliyor, işletim sistemi. Bu sayede de mesela gidiyor ve diyor ki evet diyor, sen bunu bu şekilde çalıştırabilirsin. Böylelikle Python yazmama gerek kalmıyor. Kıskandınız mı? Biraz. Biraz. Kıskandın Biraz mı? bayağı kıskanmış Çok olabilir. sıkandım. Peki. Okey. Mac'in olayı değil. İçerisinde aslında birçok şeyi görebiliyoruz burada. Aynen. Mesela Start Project diyor, Shell Migration, Mac Migrations. Aslında unutulunca direkt bakılabiliyor. Aynen, zaten ilk yapmanız gereken şey buradaki listelerin neler olduğuna bir bakmak ve en çok kullandıklarınızı hatırlamak. Mesela ilk başladığımız zaman en çok kullandıklarımızdan bir tanesi Run Server, ikincisi Shell, çok önemli bizim için. Ondan sonra üçüncüsü Make Migrations, yani migration'ları tanımla, sonra da Migrate et, yani database'e bunları aktar. Onun dışında test maili gönder, bilmem ne gibi bir sürü şey yapabiliyoruz. Hatta SQL shell'ine de girebiliyoruz. Yani SQL shell'ine girip ondan sonra database'imiz neyse onun içerisinde de ayrıca işlem yapabiliyoruz. Bunun gibi bir sürü komutumuz var. Neyse, run server ile ilgili yapılan hatayı söylemiştik. O yüzden bu şekilde yazmamız gerekiyor. Ve baktığınız zaman burada nereye girmem gerektiğini gösteriyor. İsterseniz bunu kopyalayın. Kopyaladıktan sonra ben Firefox kullanıyorum. Ve Firefox'un içerisinden burayı açtığımız zaman welcome sayfasına ulaşmış oluyoruz. Niye 8000 portu? Çünkü Django ilk defa bir proje yapmak istediğimiz zaman bu 8000 portunu kullanmamızı istiyor. Ama biz istersek buradaki portu değiştirebiliriz. Nasıl değiştirebiliyorduk? Ondan sonra yanına port bilgisini yazıyorduk. Yani direkt 8000 yazılabiliyor muydu hatırlamıyorum. Ondan sonra yazılabiliyormuş. O zaman 8001 diye yazalım. Gördüğünüz gibi localhost'ta tanımladı bunu. Ama localhost olması, yani 127.0.0.1'de olması demek sadece bu bilgisayarın
ulaşılabileceği anlamına geliyor. Yani dışarıdan kimse bu projeye şu anda ulaşıp test ekranındaki görüntülere bakamaz. Peki herkesin bakabilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Bunu hatırlıyor musunuz? 0 nokta Evet, 0, 2 nokta üst üste deyip ondan sonra port bilgisini tanımlarsanız o zaman da direkt olarak sunucuyu tüm dünyaya açıyor ve bunu yaptığınız zaman diyor ki sıfırdayım, yani tüm dünyadayım. Tabii ki internete bağlanabilen ve kendi network'ümüze bağlanabilen kişiler gibi düşünelim şimdi. Bu sefer ne oldu? Yine ben 127.0.0.1 diye girebildim ama benim IP'm neyse, şuradaki IP bilgisi neyse, buradaki bilginin içerisinden gidip de herkes bağlanabilecek bu sayede. Tamam, yani bunu sağlamış oluyorsunuz ama kim? Tabii ki o network'e erişebilen kişiler. Yani atıyorum şu anda biz bir lokasyondayız. O lokasyondaki herkes buna bakabilir. Tüm dünyayı açmak istiyorsan sonuçta modemindeki ayarları da değiştirmen lazım. Bunu yaparak, port ayarlarını yaparak istersen de bu işlemi yapabilirsin ama tabii ki development ortamındaki sunucuyu niye tüm dünyaya açasın? Yani bu da ayrı bir şey. Tabii burada şey de değinmek lazım hocam. Windows kullanıcıları 0-2 nokta şeklinde tanımlama yaparken bir hatayla karşılaşıyor. Evet, bu şöyle bir şey var. 0.8000 yazdığınız zaman Windows'ta bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. O da şu, sizin firewall'unuz, yani Windows'ta olan firewall diyor ki sen diyor sıfıra tüm dünyayı açıyorsun bunu. Bunu açmaya çalıştığın zaman da otomatik olarak ben diyor bunu engelliyorum. Çünkü sen bir güvenlik açığına sebep olmaya çalıştın diyor. O yüzden de gidip firewall'unuzdan bu ayarları düzeltmeniz gerekiyor. Veyahut da firewall'unuzun kapalı olduğuna emin olmanız gerekiyor. Öbür türlü firewall'unuzla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Başka? Çok güzel. Oldu mu senin için? Evet. Peki, mutlu musun? Çok Neyse. Şimdi devam edelim. Ondan sonra 8000 ne işe yarar diye yazdık burada. Ondan sonra run server çalıştırıyorum. Çalışmıyor. Çalışmaz tabii. Python, ondan sonra manage.py demen lazım ve ondan sonra run server demen lazım. Run server yapmadan proje development ortamında görebilecek miyiz? Zor bir soru. Ondan sonra bu neydi? Kim görebilecek miydi? Zeki Müren de bizi görebilecek mi? Maalesef öyle bir şey yok. Yani en azından development ortamında run server demezsen göremezsin. Ama Yaptığımız her değişiklikten sonra server'ı açmamız lazım veya açıkken değişiklik yapmamız lazım ki birebir değişiklikleri fiziksel olarak görebilelim. aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Görsel olarak Run server kaydettiğiniz zaman gidiyor sunucu yeniliyor ve ondan sonra en son dosyadaki yeniliklerle birlikte size bunu getiriyor. Ama siz mesela bu development sunucusunda değil de eğer normal sunucuda olsaydınız Python dosyasını değiştirdiğiniz zaman otomatik olarak sunucunuz update olmazdı. Bunu da unutmayın. Bu da dipnot. Çünkü Python dosyası oluşturulduktan sonra burada C'ye göre convert oluyor. O yüzden de PHP dosyası oluşuyor. O PHP dosyasını çalıştırtıyor her seferinde. O PHP dosyası da sonuçta işlem gördükten sonra değişiyor ve onu değiştirmesi için de sizin muhakkak bir şeyler yapıyor olmanız gerekiyor. Ama buna sonradan değineceğiz. Ama şunu da unutmayın, development ortamında siz bir değişiklik yaptığınız anda burası sürekli yenileniyor ve sürekli tekrar çalışıyor. Evet, bu da ekstra bir bilgi olsun. Teşekkürler. Ama biraz kafanız karışabilir. Bazen bazı bilgiler fazla geldiyse o zaman yorumlar satırına da yazabilirsiniz. Bu niye böyle, bu niye şöyle veyahut da niye biz bunu böyle kullandık diye. Mesela burada da bazı açıklamalar yazıyor ama bu açıklamaları şu anda değinmeyeceğiz. Peki, bu kısmı bitirdik. Ondan sonra template klasörün tanımlanması diye bir şey var. Şimdi template klasörün tanımlanması ile ilgili iki tane önemli bilgi var, tamam mı? Birinci önemli bilgi, her bir application, yani baktığınız zaman burada biz diyelim. Aslında bizim burada Page diye bir application'ımız var. Ve application'lar kendi içerisinde kendi template dosyalarını barındırabiliyorlar. Kendi template dosyalarını barındırdıkları için de mesela siz bu klasörü alıp başka bir projeye aktardığınız zaman çat diye kendi içinde çalışabiliyor. Bu yüzden de yapmanız gereken şey şuna karar vermek. Ben bir application için mi template klasörü açmak istiyorum? Yoksa bütün projem için mi açmak istiyorum? Şimdi ilk önce application için açalım ve oradaki hatalara bakalım. Sonra bütün proje için açalım ve oradaki hatalara bakmaya çalışalım. O yüzden ben bunu Visual Studio Code'da açmak için code nokta dedim. Bu Windows'ta da çalışıyor. Bunu kullanırsanız kendi projeniz içerisinde, tabii ki manage.py'yi gördüğünüz klasör içerisinde açabilirsiniz. Ve bunu açtıktan sonra da ben Page klasörüne geldim, sağ tuşa tıkladım, New Folder dedim ve Templates diye bir klasör oluşturdum. Eğer ismini doğru bir şekilde Templates verirseniz ve bunun içerisinde de mesela diyelim ki index.html oluşturdum veyahut da page index olsun ya. Index.html diye bir dosya oluşturdum ve buraya da bir şeyler yazdım. Bunu doğru bir şekilde yazarsanız ve gidip fonksiyonunuzu tanımlarsanız
birkaç tane daha ayar yaparsanız her şey çalışacak. Peki şunu yapalım. Fonksiyon, index olsun ve request'i göndermeyi unutmuyorum. Sonra fonksiyondaki hatalara bakarız ama şimdilik doğru yazmaya çalışın. Return, render. Ondan sonra ne yapıyoruz? İlk önce request'i gönderiyoruz. Sonra index dosyasını gönderiyoruz. Ve buraya da datayı gönderiyoruz. Datayı da gönderdik. Her şey tamam. Bir de bunu tanıtalım. Nereden tanıtacağız? urls.py'den tanıtacağız. Ve şimdilik sadece tanıtıyorum. Buradaki ayarlara da tekrar bakarız. From, page'in altından, ondan sonra import, views, as, page view dedim. Tamam. Şimdilik böyle isim verelim. Sonra pet dedik ve pet dedikten sonra da direkt root olsun, ne olsun? Views'ın içerisindeki, daha doğrusu şuradaki views'ın içerisindeki index olsun. Tamam. Ve ne yapıyorum? Sonuna da virgül koymayı unutmuyorum. Şurada da virgül olsun çünkü name bilgisi daha sonra verebilirim. Bunu yazdım. Ondan sonra ve şu anda run server'ım çalışıyor mu? Bir de onu çalıştıralım. Sunucumu da çalıştırdım. Sayfamı yenilemeye başlıyorum. Ama diyor ki index.html bulunamadı diyor. Bunu bulamamasının sebebi application'ımın tanımlı olmamasından kaynaklanıyor. Eğer ben gidip sadece settings'e application'ımı tanımlarsam şuradaki kısma ve page diyelim. Bunu yaparsam ve sayfamı yenilersem hemen sonuç geliyor. Başka hiçbir ayar yapmama gerek kalmıyor. Ve ben page'imin içerisinde template'imi izole ettiğim için artık bu page application'ımı başka bir yere taşıdığım zaman direkt olarak onunla birlikte her şey gelmiş olacak. Bu güzel bir olay. Ama yazarken de genellikle şöyle deniliyor. Template'in altında da muhakkak klasörünü de page olarak ver ve bu dosyayı da bunun içerisinde tut diyorlar. O yüzden de benim gidip tekrar bu sayfayı yenilediğimde hata alacağım çünkü burası artık yok. Neyin altında? Page'in altında. O yüzden de burayı böyle yazmam lazım. Tekrar gözükmesi için. Birincisi bu. Ama bu şekilde yapmayıp ondan sonra eğer biz settings'te bu ayarları yapmazsak yani application ayarını yapmazsak o zaman tekrar hatırlayın şu anda sayfa gözüküyordu. Şimdi ise gözükmeyecek. Çünkü templates klasörünün içerisinde olması gerekiyordu. Ama neyin içerisinde? Buradaki page'in içerisinde, templates'in içerisinde olması lazım. Tamam. Ama templates ismini doğru yazmazsak ve mesela böyle yazayım. Ondan sonra page'i tanımlarsak gidip page ben nereye bakayım dediği zaman yine bulamayacak. Hiçbir şekilde anlamı yok çünkü template isminin olmasının. Bunun muhakkak doğru bir şekilde yazılmış olması gerekiyor. Varsayılan default olarak. Aynen öyle. Böyle bir ismi var. Peki. Ve sayfamı yenilediğim zaman da ne oldu? Kaydetmedik mi? Page templates. Peki. Sunucumuzu tekrar çalıştıralım. Bazen bu gerekebilir. Ve her şey yolunda. Bazen de gerçekten sunucuyu kapatıp açmanız gerekebilir. Bunu da unutmayın. Özellikle Windows'ta yine. Özellikle Windows'ta yani. ayırmamızın Ben sebebi- sürekli run server yapıyorum. Neyse Windows kullanmayın. Vagrant videomu izleyin lütfen. Ama onu da izlemezseniz yapılacak bir şey yok. Windows kullanmaya devam edeceksiniz. Mac alsınlar diye reklam yapmayın lütfen. Gerek yok yani şu anda. Neyse başka ne konumuz vardı? Şimdi bir de genel bir şeyimiz var. Templates klasörümüz var. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Merhaba. Neyse burada genel bir templates klasörümüz var. Buradaki templates klasörümüzü de istersek oluşturabiliriz. Böylelikle page'in altına templates klasörü koymak zorunda değiliz. Bütün application'larımız için templates bir klasör oluşturabiliriz. O yüzden de projemin altında şu kısımdayken çünkü eğer şurada bir yerde yaparsam yanlış klasör oluşturabilirim. Bu kısımdayken buradan templates diye bir klasör oluşturdum. İsmini ben verdim. İsminin ne olduğunun bir önemi yok. İsmini biraz önce templates diye verdim ama templates ismini de gidip buradan templates'in içerisinde hangi klasörlere bakmalıyım ayarına koymam gerekiyor. Tamam? Buradaki ayarda ise şunu deniliyor. Eğer sen buraya templates yazarsan o zaman bu klasörü doğru bir şekilde çalıştıracağını söyler ama projenin yeri değişebilir. O yüzden de templates klasörünün yeri doğru olmayabilir. Bu yüzden şöyle yazın denilir genellikle. İşletim sisteminin peti ile birlikte ondan sonra join yap. Nereyi? Base klasörünü yani senin projenin olduğu klasörü ve onunla birlikte templates klasörünü join et. Başka bir tane daha klasörüm olacağı için sonuna da virgül eklemeyi unutmuyorum. Çünkü bu aslında bir list ve listin içerisindekilerin hepsini de virgülle eklemeye çalışıyorum ve en sona da virgül koymayı unutmamaya çalışıyorum. Peki
Bunu yaptım. Ondan sonra burada doğru bir şekilde tanımladığımı unutmuyorum. Ve unutmayın, bu bir sonuçta değişken ismi olduğu için, yani aslında string bir isim olduğu için tırnaklar içerisinde yazmam gerekiyor. Peki bunu da yazdım. Bunu yazdıktan sonra artık ben buradaki templates klasörünü de kullanabiliyorum. Ve ben buradaki templates klasörünün ismine mesela irem.html diye bir dosya oluşturdum. Ve bunun içerisine bu sefer bir şeyler yazdım. Hatta şurada H2 içerisinde Kübra da yazalım. Bunu da yazdım ve bunu yazdıktan sonra artık şurada page'in altındaki dememe gerek yok. İki yere birden bakıyor. irem.html diyerek ben aslında buradaki dosyamı çalıştırabilirim. Böylelikle hem baktığınız zaman şuradaki page'in içerisindeki templates klasörüne bakıyor şu anda, hem de buradaki templates klasörüne bakıyor. Böylelikle iki yerde birden aslında kullanabiliyorsunuz. Tabii ki kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor. İkisinde de aynı dosya varsa patates olabiliriz. Evet, aynı Evet. soruyu soruyorum. Anladım seni. Yani ona da yapılacak bir şey yok. Lütfen doğru Ona isimler dikkat verin etmemiz yani. gerekiyor veya isimlendirme yaparken. Evet. Bir de şunu unutmayın. Django'yu uzaylılar yapmadı. Tamam yani o yüzden de hani benim düşünmediğim şeyleri düşünsün, çok daha akıllı olsun demeyin. Aslında bir salağa öğretir gibi gerçekten her şeyi anlatmamız gerekiyor. Şimdilik şu kısımlarla ilgili başka anlatmamız gereken bir şey var mıydı? Yok, yalnız şuna biraz değinmek gerekiyor hocam. Neden template'e ayrı bir şekilde ihtiyacımız olabilir? Yani Şuradaki klasördeki gibi mi? application içerisindeki templates ile ana dizinde oluşturduğumuz templates klasörü arasında ne gibi bir fark diye bir soru gelebilir mesela veya anlamakta zorluk çekebilir Şimdi arkadaşlar. şöyle düşünün, bir projeniz var ve içerisinde çok güzel bir şekilde bazı fonksiyonlar yazdınız ve bir modül yaptınız. Aslında Pages bir modül ve bu modülü tutup da başka bir projenizde kullanmak istiyorsanız ve eğer düzgün bir şekilde Pages'in içerisinde her şeyinizi tanımlarsanız sadece bu klasörünüzü alıp başka bir projenize atmanız yeterli olacaktır. Ama siz templates'inizi ayrı yapıp ondan sonra da burada tutarsanız o zaman proje bazlı yapmış oluyorsunuz. Ve belki de izole etmeniz daha zor olabilir. O yüzden de büyük projelerde izole edebilmek için her şeyi application'ları çok daha detaylı kullanırlar. Siz detaylı mı kullanmak istiyorsunuz yoksa genel mi kullanmak istiyorsunuz? Buna karar vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Var mı söylemek istediğin başka bir şey? Yok, ek olarak ben biraz şöyle düşündüm, doğru mu bilmiyorum, onu check etmek için söyleyeyim. Tamam. Diyelim ki blog ve page diye iki tane application'ım var ve Aha. ikisinde de kullanmak istediğim ortak bir template var. Evet. O zaman template klasörü içerisinde genel olarak ana dizinde oluşturup tanımlayabilirim. Evet, olabilir. Bu şekilde kullanmak doğru mu? Yoksa ikisine ayrı ayrı modüller yapıda kullanmak mı daha mantıklıdır? Ya aslında şöyle bir şey sormak gerekiyor. Sen diyelim ki bir firmada çalışıyorsun ve senin firmanın kuralı ne diye sormak gerekiyor. Senin firmanın kuralı şu olabilir. Bütün template'leri bu proje için tek bir yerde tut, orada kullan. Ve hatta her şeyi application içinde tut, orada kullan. O yüzden de burada unutmamanız gereken şey gerçekten disiplin. Evet, yani sizin projenizde ne kadar disiplin istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz bunu biliyor olmanız gerekiyor. Gerçekten burada birçok yöntem var ama bu her zaman şey örneğine benziyor. Mesela diyelim ki dolabınızın içerisinde ne tutmak istiyorsunuz? Mesela çamaşır suyu tutmak ister misiniz? Ondan sonra veyahut da ne bileyim peynir tutmak ister misiniz? Hangi dolaptan bahsediyoruz? Yani buzdolabının içerisinde mesela kıyafet tutmak ister misiniz? O yüzden de her şeyi düzgün yerlere koyarsanız fiziksel olarak nasıl bunlara daha kolay ulaşıyorsanız aslında geliştirdiğiniz yazılımlar içerisinde de daha kolay ulaşırsınız. Çünkü biz burada bir sürü klasöre giriyoruz. Şu anda 2 tane klasörümüz var, 3 tane klasörümüz var. Peki ya 20 tane application olunca ne olacak? Nasıl ulaşacaksın? O yüzden de disiplinli olmaya çalışmak gerekiyor ve Django aslında veyahut da bir framework size disiplinli olmayı anlatmaya çalışıyor. Burada önemli olan şey gerçekten siz bu disiplini elde edebildiniz mi? Bence buna bakmak lazım. Var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Kübra, sen ne düşünüyorsun? Neyse, kamerayı Kübra'ya doğru çevirdik. Evet, şimdilik bu videoda bu kadar anlatmış olalım. Daha sonundan da aslında anlatmak istediğimiz bir sürü konu var. Yine baktığınız zaman Views içerisinde yapılan hatalar, Urls içerisinde yapılan hatalar, Django Templates içerisinde yapılan hatalar diye birçok şey hazırladık. Bu video kaç dakika oldu bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada ne diyorduk?
İşte üye olmayı unutmayın. Kanalıma Şu abone olmayı aşağıda bir unutmayın. yerde bir şeyler falan var. Abone olmaya tıklayın. Zorluyorlar beğenin. beni. Videomu beğenin falan Abone dememi olun. istiyorlar. Sorularınız olursa lütfen yorum da yapın. Ha bir de şöyle bir şey var. Yani sizin karşılaştığınız hataları bence yorumlar kısmı yazın. En önemlisi benim için bu. Böylelikle biz bunlarla ilgili mesela daha değişik, daha eğlenceli videolar çekmeye çalışalım. Hep birlikte eğlenelim ve yeni bir şeyler öğrenmeye Çekmemizi çalışalım. istedikleri videolar varsa. Yani Evet, farklı o konuda canlı biraz daha yayınlarla zorlamaları alakalı. lazım bizi, Tabii değil mi? ki. Peki, o zaman kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.